Merhaba sevgili arkadaşlar, Bir Yumakla Gelenler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bu önümde görmüş olduğunuz saç bandı modelinin yapımını anlatmaya çalışacağım. Bandımız o kadar kolay, o kadar basit bir model ki arkadaşlar. Bakın şöyle baktığınızda çok şık, çok güzel. Böyle başınıza taktığınızda çok güzel görünecek bir model. Zaten tanıtımda da örneklerini gösterdim size. Böyle ben iki renk olarak hazırladım. Sizler de istediğiniz renklerde hazırlayabilir ve kombinlerinize eşlik ettirebilirsiniz. Bir saatte hazırlayabileceğiniz çok kolay ve bir o kadar da şık bir model. Ölçüsünü şöyle vereyim size. Şu ölçüsünü. 48 santimlik bir ölçümüz var arkadaşlar. Şöyle genişlik olarak da 7 santimlikte bir genişliğimiz var. Ben yetişkin için çalıştım. Sizler çocuk boyu için çalışacaksınız eğer daha kısa yapabilirsiniz. Zincirinizi çekerken nasıl çekmeniz gerektiğini anlatıyorum videonun başında. Ona göre çocuk versiyonunu da hazırlayabilirsiniz. Çocuklar için eğer bu genişlik uzun derseniz arkadaşlar 2 sıra şu dolgulu sırayı 2 sırada yapabilirsiniz. Nasıl tercih ederseniz. Bağcık kısmımızda 23 santimlik bir uzunluğumuz var bağcık kısmının tam bir yetişkin ölçüsüdür. Kullanmış olduğum malzemem koton iplik kullandım. 330 metrelik bir koton iplik kullandım. Tabii çok az kullandım ondan. Elinizde kalmış olan iplerle de yapabilirsiniz. İstediğiniz yününü hazırlayabilirsiniz arkadaşlar. Eğer yazlık olarak tercih edecekseniz koton ipleri, yazlık ipler var. Onları tercih edebilirsiniz. Daha ince akrilik iplerle de yapabilirsiniz. Bebe yünleriyle de hazırlayabilirsiniz. Ama bebe yünleriyle hazırladığınızda yazlık yakacaktır arkadaşlar. O yüzden hani daha çok böyle onlarla hazırladığınızda kışlık olarak kullanılabilecek bir model olacaktır. Zaten modelimiz yaz kış kullanılabilen bir model. Tığ olarak da ipime uygun ve elimin ayarına uygun 4 numara 2,5 milimlik bir tığ kullandım. Malzemelerim bu şekilde, ölçülerim de bu şekilde. Şimdi isterseniz modelimizin yapımına geçelim. Geçmeden önce küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı ve yorumlarınızda da destek olmayı unutmayın. Her bir yorum bizler için çok değerli arkadaşlar. Evet, şimdi geçelim. Hepinizin ellerine sağlık şimdiden. Kolay gelsin. Evet arkadaşlar saç bandımızın yapımına başlıyoruz. Öncelikle zincir çekerek başlıyoruz. Çekmiş olduğumuz zincirimiz çok sıkı olmayacak. Böyle birazcık bol bol esneyen bir zincir olacak. Şimdi 91 adet zincir çektim. 91 adet zincirim benim 38 santime denk geldi ve yetişkin olarak çalışıyorum. Sizler eğer çocuk boyu çalışacaksanız daha az çekmeniz gerekiyor. Ama bu zincir sayısında dikkat etmeniz gereken zincir sayımız 7'ye bölünebilen bir zincir sayısı olması gerekiyor. Yani 7'nin katı olacak. 91 sayısı 7'ye bölünebilen bir sayı. Modeli gereği 7 ve 7'nin katları olacak şekilde yapmamız gerekiyor. Şimdi 91 adet çektikten sonra 1, 2, 3, 4, 5 tane daha zincir çekiyorum. İpimi doluyorum. Burada 5. zincirime yani 4 tane 1, 2, 3, 4 tane atlıyorum ve 5. zincirime trabzan yapıyorum arkadaşlar. Bu şekilde. Şimdi biraz daha yakınlaştıralım. Hatta daha net görün. Evet. Evet ilk sıradan zeminimizi oluşturmamız gerekiyor. Şimdi 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. İpimi doluyorum. Şimdi burada sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7. zincirime yani 6 tane zincir boşluğu bırakıyorum. 7. zincirime trabzanımı yapıyorum. Sadece ilk kısımda 5 tane bıraktık, 4 tane bıraktık, 5.'ye battık. Daha sonrasında 4 zincir çektim. 6 tane boşluk bırakıyorum ve 7.'ye trabzanımı yapıyorum. Daha sonra 3 zincir çekiyorum ve aynı yere tekrar trabzan yapıyorum. Burada yuvalar oluşturuyoruz. Evet 4 zincir. İpimi doluyorum. Yine 6 tane sayıyorum. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane sayıyorum. 7. zincirime trabzan olarak batacağım. 3 zincir çekiyorum. Ve aynı yere tekrar trabzan yapıyorum. Yine yuva oluşturmuş olduk. 4 tane zincir çekiyorum. İpimi doladım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. 7.'ye trabzan yapıyorum. 3 zincir ve aynı yere tekrar trabzan yapıyorum.
4 zincir, 3, 4. Ara boşlukları yaparken 4 zincir, yuvaları yaparken de 3 zincir çekiyoruz. Evet, 4 zincirimizi çektik. Yine 6 tane zincir boşluğu bırakıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7.'ye batıyorum ve trabzanımı yapıyorum. Yuva oluşturacağım. 2, 3 zincir çekiyorum ve aynı yere tekrar trabzan yapıp yine bir yuva daha oluşturmuş oluyorum. Bakın görüntümüz böyle. 4 zincir, 6 zincir boşluğu atlıyorum. 5, 6 ve 7.'ye trabzanımı yapıyorum. 1, 2, 3 zincir ve aynı yere tekrar bir tane daha trabzan yapıyorum. 4 zincir. Evet, 6 tane atladım. 7.'ye trabzan yaptım. 3 zincir çekiyorum ve aynı yere batarak yuvamı oluşturuyorum. Şimdi zincir sonuna kadar gelelim. Evet, bakın son kısma kadar geldim. Şimdi burada bu kadarlık bir alanım kaldı. 4 zincir çektim. Hemen ilk zincirimize, zaten 6 tane boşluk kalıyor. İlk zincirimize batıyorum. Trabzan yaptım. Bir zincir çektim. İpimi doladım ve aynı yere tekrar bir trabzan daha yaptım arkadaşlar. Bakın şimdi şöyle göstereyim. Burada aynı şekilde, burada da yine bakın başlangıcı aynı şekilde olmuş oldu. Burası başlangıç. Burası da bitiş. Evet, döndürüyorum. 3 zincirimi çektim. Şimdi ikinci sıraya geçiyorum. İkinci sırada dolgu kısımlarımızı yapacağız. 3 zincirimi çektim. Bu yuvanın içerisine, ilk başlangıçtaki yuvamızın içerisine 3 tane trabzan yapıyorum. İkili trabzan yapıyorum. 1, 2, 3. Zincirim dahil 4 tane oldu. Bu kenarda bu şekilde yapacağız. Bitişi de yine aynı şekilde yapacağım arkadaşlar. Şimdi bu arada 4 tane zincir çekmiştik. Bu 4 tane zincirimizi de batıyorum ve sık iğne ile bağlıyorum. İpimi doluyorum. Şimdi geldik bu kısmı. Burada 7 tane trabzanım olacak. 1, ikili trabzan, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. 7 tane ikili trabzanım oldu. Şu arada çekmiş olduğumuz 4 tane zincirimize batıyorum. Yani orta noktasına boşluğa battım ve sık iğne ile bağladım. Tekrar ipimi doluyorum. Yine 7 trabzan olarak yapıyorum. 1, 3, 6 ve 7 tane trabzanımı yaptım. Yine 4 zincirlik kısma batıyorum. Sık iğne ile bağlıyorum. Tüm yuvalara aynı işlemi yapıyoruz arkadaşlar. 7 tane ikili trabzan yapıyoruz. Yedi ve buraya da sık iğne ile bağladım. Evet, sıra sonuna kadar geleceğiz. Yine aynı şekilde sadece bu sondakine 4 trabzan yapacağız arkadaşlar. Başta da yine zincirim dahil 4 trabzanım vardı ilk yuvada. Sonda da yine 4 tane trabzanım olacak. Buraya kadar gelelim. Burayı beraber yapacağız. Evet, sonuna kadar geldim. Şöyle sık iğne ile bağladım. Buraya 4 tane trabzan yapıyorum. Evet. Döndürüyorum. Şimdi 4 tane zincir çekeceğim arkadaşlar. 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Bu çekmiş olduğumuz zincirimizin hemen dip noktasına bir tane trabzan yaptım. Burada bir yuva oluşturmuş olduk yine. Yine 4 tane zincir çekiyorum. Şimdi buradaki bu 7 trabzanlı yuvalarımızın
tam ortasındakini, yani 1, 2, 3 tane atlıyorum. Dördüncüye tam ortasındakine sık iğne ile bağlıyorum. Tam ortasındakini sık iğne değil arkadaşlar, trabzanla bağlıyoruz. Şöyle trabzanla bağlıyorum. Yine burada yuvalar oluşturuyoruz. 1, 2, 3 zincir çekiyorum ve aynı yere tekrar trabzan yapıyorum. Bakın bu şekilde. Yine 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Buraya geldim. Buradaki yine trabzanlarımın tam orta noktasındakine, yani 1, 2, 3, dördüncüye trabzanla geldim. 3 zincir. Aynı yere tekrar bir tane daha trabzan yapıyorum. Bakın burada da yine yuvalarımızı oluşturuyoruz. Aynı ilk sıradaki gibi. Aralarda yine 4 zincir çekiyorum. Buradaki 7 trabzanlık öbeğimizin tam ortasındakine trabzanla geldim. 3 zincir çekiyorum ve aynı yere tekrar trabzanla bağladım. 4 zincir, tam orta noktasına trabzan yapıyorum. 3 zincir ve yine aynı yere tekrar trabzan. Sıra sonuna kadar gelelim. Evet, sıra sonuna kadar geldim. Bakın buradayım. Burada yine en sondaki zincirimizin tepe noktasına trabzan yapacağım. Bakın buraya. Yani şurada 4 tane zincir çekmiştik ya arkadaşlar. Bu 4 zincirimizin dördüncüsüne trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum ve tekrar aynı yere trabzan yaptım. Neden bu şekilde yaptım? Çünkü başlarken de yine aynı şekilde bakın 4 zincir çekmiştim. Dibine trabzan yapmıştım. Bitişte aynı yaptım. Şimdi döndürüyorum. 3 zincir çekiyorum. Yuvamızın içerisine 3 tane trabzan yapacağız. Buradaki zincirimle birlikte 4 tane trabzanım olmuş olacak. Evet. Sık iğne ile bağlıyorum. İpimi doluyorum. Buralara yine 7 tane trabzan yapacağız arkadaşlar. Evet, 7 trabzanımı yaptım. Yine buraya da aynı şekilde sık iğne ile bağladım. 7 trabzan, 4 zincirlik yerleri de sık iğne ile bağlıyoruz. Sıra sonuna kadar gelelim. Sıra sonuna kadar geldim. Sıra sonunda yine 4 tane trabzanımızı yapıyoruz. 4. Döndürüyorum. 4 zincir. Ve şöyle bakın zincirimizin hemen dip noktasına arkadaşlar, hemen dip noktasına bir tane trabzan yaptım. 4 zincir, 4 zincir. Buradaki 7 tane trabzanlı öbeğimizin tam orta noktasına, ortasındaki trabzana, yani 1 2 3 tane atlıyorum. Dördüncü trabzanıma trabzan yapacağım. 3 zincir çekiyorum. Tekrar aynı yere bir trabzan daha yapıp burada yuvamızı oluşturuyoruz. Yine 4 zincir çekiyorum. 4. Yandakinin orta noktasına aynı işlemi yapıyoruz. Trabzan yapıyorum. 2 3 zincir. Tekrar aynı yere bir tane daha trabzan yapıyorum. Bu şekilde yine yuvalarımızı oluşturalım.
Yani bir alt sırada yapmış olduğumuz yuva oluşturma kısmının aynısını yapıyoruz. Sıra sonuna kadar gelelim. Sıra sonundayım. Burada 4 tane bu zincirimiz var arkadaşlar. Şu kısımda ilk başta çekmiş olduğumuz zincirimiz var. O zincirimizin hemen tepe noktasına bakın böyle trabzan yapıyorum. Bir zincir çektim. Aynı yere tekrar bir trabzan daha yaptım. Döndürüyorum. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Ve yuvamızın içerisine 3 tane trabzan yapıyorum. Zincirimle birlikte 4 tane trabzanım olacak burada. Evet bakın 1, 2, 3 ve 4. Zincir çekmeden şu aradaki 4 zincirlik kısma sık iğne ile bağlıyorum. İpimi doluyorum. Artık buradaki yuvaları da 7'şer tane trabzan yapıyoruz arkadaşlar. Yeni sık iğne ile bağlıyorum. Evet bu sırayı da bu şekilde ilerleyelim. Sıra sonuna kadar geldim. Sıra sonundaki yuvaya da yine 4 tane trabzanımızı yapıyoruz. Dört. Şimdi bakın 3 sıra bu şekilde dolgulu olarak hazırladık. Şimdi şu üst sırayı düz yapma kısmı. Yani burada bakın şu şekilde zincirlerimiz var. Yine buraya da zincirler yaparak iki tarafı da eşitleyeceğiz. Şimdi döndürüyorum. 7 tane zincir çekiyorum. 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 zincir çekiyorum. Şimdi buradaki bu 7 tane dolgulu olan, trabzan olan öbeğimizin tam orta noktasına batıyorum ve kaydırıyorum bu şekilde. Yine 7 tane zincir çekiyorum. Geliyorum buraya. Burada da yine bu 7 trabzanımızın orta noktasına yani 4. ilmeğimize arkadaşlar batıyorum ve kaydırıyorum. Bakın sık iğne yapmıyorum, kaydırıyorum. Yine 7 zincir. Buranın orta noktasına yine batıyorum. Kaydırıyorum. 7 zincir. Orta noktasına batıyorum. Kaydırdım. Evet sıra sonuna kadar gelelim arkadaşlar. Sıra sonunda da yine buradaki zincirimize kaydırıyoruz. Bu başta çekmiş olduğumuz 3 tane zincirimize kaydırarak batıyoruz. Evet şimdi şöyle son bir görüntümüze bakalım. En sonunda bunda bir buharlı ütü vereceğiz arkadaşlar. Daha güzel gözükecek. Evet bandanamızın orta kısmı tamamlandı. Şimdi şu kenar kısımlarını ve bağcık kısımlarını yapacağız. Bunun için şimdi burada kalmıştık. Şu kenarına 13 tane sık iğne yapacağım. Şimdi öncelikle şöyle bir zincir çektim. Hemen dip kısmına bir sık iğne, bir yanındakine 2, boşlukları değil de şöyle zincirlerimizi bu şekilde yararak yapıyoruz. On, 12, evet 13 tane sık iğnemizi yaptık. Şimdi döndürüyorum. 11 tane sık iğne yapacağım arkadaşlar.
Bakın dibine şöyle bir zincir çektim. Hemen dip kısmına bir tane sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 6, 7. Yani sonda 2 tane kalacak. 11. 11 tane sık iğnemizi yaptık. Şimdi bakın bunu alıyorum. Tığımda 2 tane var. Sondakini de alıyorum. Tığımda 3 tane var. Hepsini tek seferde çıkardım. Şimdi yine döndürüyoruz. Her sırada bir tane eksiltme yapacağız. Buradan sonra bir zincir çektim. Sadece sonlarda yapacağız ama. Devam ediyorum. Sonda yine 2 tane kalana kadar. 3, 10 sık iğne yaptım. Şimdi sondakini bakın batıyorum. Çıkardım, tığımda 2 tane var. Yanındakine batıyorum. Çıkardım, tığımda 3 tane var. Hepsini tek seferde topladım. Döndürüyorum. Bir zincir. Dibine sık iğne. Devam ediyorum. Yine sonda 2 tane kalana kadar gidiyorum. Evet, sonda 2 tane kaldı. Bakın batıyorum. Tığımda 2 tane var. Buraya da batıyorum. Tığımda 3 tane var. Tek seferde topladım. Gördüğünüz gibi sadece bitişlerde kesim yapıyoruz. Böyle azalta azalta bir taneye kadar düşürelim arkadaşlar. Evet, şimdi şöyle bir zincir çekiyorum. Şu anda 2 tane var. Batıyorum. Tığımda 2 tane var. Yanındakini de batıyorum. Tığımda 3 tane var. Tek seferde topladım. Döndürüyorum. Bir zincir çektim. Şöyle orta noktasına kalana bir tane sık iğne yaptım. Şimdi burada zincir kısmımızı yapacağız. Zincir kısmımız için bakın şu sık iğneyi yapmıştık. Sık iğnemizin şöyle bakın burada bir iki tane kanadı var. Bir iki kanadı var. Bir bunu alıyorum. Alacağım. Bir de şöyle arka noktasında bakın şurada küçük bir ip var. Gözüküyor mu şöyle elinizde? Bir tane iğneyle daha net gösteririm. Bakın şu. Bunu ve bunu şu şekilde alacağız. Şimdi aldım. Bunu alıyorum. Bakın buradakini değil, ikinciyi alıyorum ve arkasındakini alıyorum. Şöyle birazcık çok sıkı yapmayın burayı. Batması kolay olsun. Sık iğne yaptım. Şimdi bakın tekrar bir bunu alacağım. Şöyle göstereyim, döndüreyim. Tekrar iğneyle göstereceğim, iğnemle. Şimdi bir bunu alacağım. Bir de arkasındaki şu küçüğü alacağım. Bakın şöyle. Elinizde daha net gözüküyor. Bakın bir bunu alıyorum. Bir de arkasındakini aldım. Evet. Bunu alıyorum. Ve arkasındakini alıyorum. Bakın şurada. Şu.
Örerken de bu zincirlerinizi çok sıkı sıkı çekmeyin. Kolay batım olsun. Bunu alıyorum. Ve arkasındakini alacağım. Bu böyle bir zincir şeklinde. Bakın şöyle zincir şeklinde ilerlememizi sağlıyor arkadaşlar. Bir sayalım kaç tane yapmışız. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane. Evet. Eğer bunu yapamazsanız zincir çekip belli hani istediğiniz kadar zincir çekip uzunluğunu istediğiniz ölçüde zincir çekerek üzerine sık iğne ile bu aşağıya kadar inebilirsiniz veya kaydırmayla aşağıya kadar inebilirsiniz. Hani ben bunu yapmakta zorlanıyorum, bunu yapmayacağım, ne yapabilirim derseniz o şekilde de hazırlayabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi ben bunu yapayım şöyle size ölçü vereceğim kaç santim olduğunu. Yaklaşık bir 40-45 tane kadar yapacağım. On dört. Evet, 47 adet bu şekilde hazırladım. 23 santime denk geldi arkadaşlar. Şimdi şöyle bir tane de zincir çekiyorum ve ipimi burada kesiyorum. Evet. Bu ipimizi de şöyle aralarında bakın iğne yardımıyla yaparsanız çok daha iyi olur. Şöyle aralarda yürüteceğiz. Bunu en son yürütürüz. Şimdi geldik bu tarafa. Şimdi burayı yapacağız. Buraya da yine bu kısmı tersten başlamıştık. Şu kısmın sık iğnesini tersten yapmıştık. Buranın da yine ters kısımdan başlayacağız. Evet. Şimdi buradan şu başlangıç şöyle orta noktasından şuradan ipimizi takıyoruz. Burada yine 13 tane sık iğne yapacağız. Diğer tarafta 13 yapmıştık. Yani sizinkisi 14 olur, 15 olur hiç fark etmez arkadaşlar. Ben 13 tane yaptım. 13 tane yeterli oldu. Şimdi devam ediyorum. 2. Sadece bir tarafta kaç tane yaptıysanız o tarafta da yine aynı o kadar yapmanız gerekiyor. 3. 12. Ve 13. Evet 13 taneyi hazırladım. Şimdi bu sıradan itibaren eksiltmeye başlayacağız. Bir zincir çekiyorum. Sonda 2 tane kalana kadar geliyorum. Aynı diğer tarafta yapmış olduğumuz işlemin aynısını burada yapacağız arkadaşlar. Bakın sondakini yine alıyorum bir taneye. Yanındakini de alıyorum. Tığımda 3 tane var. Tek seferde çıkardım. Yine döndürüyorum. Bir zincir. Yine dip kısmına sık iğne ile ilerliyorum. Sonuna kadar yani sonda 2 tane kalana kadar yine aynı işlemi yapıyoruz. Hep kesim işlemlerimiz sonda olacak.
Şimdi burayı da yine bir tane kalana kadar yapalım arkadaşlar. Sonda 2 tane kaldı. Bir zincir çekiyorum. Tığımı aldım. 2 tane var. Yanındakini de alıyorum. 3 tane var. Tek seferde çıkardım. Döndürüyorum. Bir zincir. Şöyle dip kısmına batıyorum ve burada bir tane sık iğne oluşturmuş oldum. Şimdi yine aynı işlemleri yapıyoruz. Diğer taraftaki nasıl yapmıştık arkadaşlar? Bakın bir burun almıştık. Bir de şu arkadaki ilmeği almıştık. 2 ilmek ve o şekilde hazırlamıştık. Bunu yapamayan arkadaşlarımız yine tekrar ediyorum. Zincir çekip üzerine sık iğne veya kaydırmayla inebilirler. Evet, diğer tarafı kaç santim yaptıysak yine bu tarafı da aynı şekilde yapmamız gerekiyor. Burada 47 tane yapmıştım ben. Burada da yine 47 tane yapacağım ve geleceğim arkadaşlar. Şimdi hazırlayıp son halimizle gelelim. Evet arkadaşlar, ben saç bantlarımı hazırladım. Çok şık, çok güzel oldular. Bakın. Ve bir o kadar da kolay model. Hemen böyle bir saatte yapıp kullanabileceğiniz çok şık model. Rengarenk hazırlayabilirsiniz. Kombinlerinize ayrı bir hava katacaktır. Herkes hazır sanacaktır diyeyim arkadaşlar. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hepinizin ellerine kollarına sağlık. Takıldığınız bir yer olursa, anlamadığınız, yapamadığınız bir yer olursa mutlaka bana yorumlarda sorun. Elimden geldiğince, gördükçe yardımcı olmaya çalışırım. Kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı ve yorumlarınıza da destek olmayı unutmayın. Hepinize sağlıklı günler dilerim.